Davetin sahibi. İsimlerini saydım. Arohan'dan bir haberin var mı? Bana ne vereceksin onu söyler misin? Çok az. Çok az olsun, belki sersemleştirsin onu. Şu cebimde. İki tohum. İki tohum yeter herhalde. Bakalım tutuşacak mı? Yok yok, duman etsin yeter diyor. Hı. Tutsun yeter. Baksana ha. Evet. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Birincisi, benim ilk boyuta girdiğim zaman Arohan çıktı. Arohan geldiği zaman Arohan beni hiç görmedi. Arohan beni neden görmüyor? Arohan Petra hakkında ne diyecek? Arohan Ebu Rüşd hakkında ne diyecek? Arohan boyut davetleri hakkında ne diyecek? Benim merak ettiklerim bunlar. Arohan geldikten sonra bu soruları soracağız Arohan'a ve bakacağız Arohan bize neler söylüyor. Arkadaşlar bugün Eşref abi yok. Bugün Poyraz'la ben yalnızız. Poyraz'da bugün davet videosu yapacağız. Şöyle merak ettiğimiz birini çağıracağız. Kimi biliyor musunuz? Kilit isim. Arohan. Arohan çağıracağız. Arohan'dan sonra bir davetimiz daha var. Poyraz'la şu an değişik bir yer keşfedip orada videomuzu çekeceğiz. Poyraz'ım nasılsın Poyraz? İyiyim Ömer abi. İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Poyraz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Seninle herhalde bu seninle ilk yalnız videomuz değil mi? Evet abi. Şimdi gideceğiz seninle davet yapacağız. Davetteki yer bakalım nasıl bir yer olacak. Bura en yakın köye bayağı uzak. Evet bayağı uzak. Biz uzak yere geldik. Şimdi Poyraz böyle uzak yere gelmenin sebebi daha önce konuşuyorduk ya seninle. İşte davetlerin böyle çabuk olması, davetlerin çabuk ortaya çıkması. Yani çağırdığımızın çabuk ortaya çıkması için tenha yerlere gelmek gerekiyor. Aslında fazla burası sanki iyi ya değil mi? Bakın tereciler her yer tere dolu. Nasıl burası iyi mi Poyraz'ım? İyi Ömer abi, birazcık daha açık bir yer olursa. Ha bu Mesela burası. burayı iyi değil mi? Burası daha iyi. Evet. Şurası çok iyi. Şimdi Arohan'ı bayağıdır çağırmadık. Arohan en son boyut davetlerinden beri Arohan'ı hiç çağırmadık. O gördüğümüz Arohan mıydı? O Arohan mıydı? Acaba gördüğümüz farklı biri miydi? Bilmiyorum yani. O yüzden Arohan'ı kesinlikle çağırmamız lazım. Değil mi Poyraz? Evet Ömer abi. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Birincisi, benim ilk boyuta girdiğim zaman Arohan çıktı. Arohan geldiği zaman Arohan beni hiç görmedi. Arohan beni neden görmüyor? Arohan Petra hakkında ne diyecek? Arohan Ebu Rüşd hakkında ne diyecek? Arohan boyut davetleri hakkında ne diyecek? Benim merak ettiklerim bunlar. Arohan geldikten sonra bu soruları soracağız Arohan'a ve bakacağız Arohan bize neler söyleyecek. Eminim bizi izleyen bütün arkadaşlar da aynı şeyi merak ediyordur. Poyraz, çok feci yağmur geliyor ama. Hava kapattı Ömer abi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La yeduru ma ismihi şey'un fil ardi ve les semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yeduru ma ismihi şey'un fil ardi ve les semai ve huves semiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yeduru ma ismihi şey'un fil ardi ve les semai ve huves semiul alim. Arkadaşlar bu koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, akşam 3 defa okuyun. Her gün okuyun. Aklınıza geldiği zaman da okuyabilirsiniz. Mesela sabah okuyamadınız, öğlen aklınıza geldi. Öğlen okuyun. Akşam aklınıza geldi, akşam okuyun. Sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, nazardan, büyüden korur. Allah'ın izniyle, Allah Zülcelal.
Allah Zülcelal iki tane melek yaratıyor ve o melek sizi sabah okumuşsanız akşama kadar, akşam okumuşsanız sabaha kadar koruyor. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim duası, o iki melek bu duanın hüddamları. Yani onlar gelip sizi koruyor. Poyraz. Sabırsızlıkla şu an Arohan'ı bekliyorum. Arohan'ın davetini hemen çok zaman geçmeden hemen yapalım ve gelsin. Değil mi? Şöyle bir bakalım etrafa. Buraya yeni geldik çünkü. Sağda solda birileri var mı? Bir hayvan, bir köpek, çekimleri sabote edecek bir domuz olabilir, bir ayı olabilir. Bak mesela şurası. Bak bu açıklık. Burası bence iyi. Şura çok iyi. Daveti şu açık mekanda, açık ortamda yapmak daha iyi değil mi? Daha iyi abi. Evet. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle demiş, ben Poyraz'a şöyle kamerayı verdiğim zaman ilk çekimlere, işte Poyraz çekimlere katılacaksın, davetlere katılacaksın dediğim zaman Poyraz'a demiştim. Hatta boyut davetinde de dedim. Poyraz çok soğukkanlı ol. İşte şey gibi ol. Davet olduğu zaman böyle, ya da biz boyuta geçtiğimiz zaman duyarsız bir vatandaş gibi çekim yap. Hani fazla şey yapma. Poyraz zaten kendi de soğukkanlı biraz da. Çünkü başka biri olsa Poyraz'dan daha yüksek tepkiler verir. Çok daha değişik tepkiler verir. O yüzden Poyraz bu işin ehli diyebiliriz. Çünkü şöyle, yolun hemen hemen yarılarına doğru gelmiş denebilir. Çok muhteşem bir zekası var Poyraz, maşallah. Evet, davete şu an başlıyorum. Evet, davet açık. Şu an Arohan'ın daveti açık. Poyraz, ben de bakıyorum sağa sola. Sen de kamerayla tarama yap. Arohan bakalım. Arohan acaba savaşta mı? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Onu da bilmiyorum. Eğer gelirse bizim için sürpriz olacak. Çünkü Arohan en son boyut davetlerinde savaşta olduğunun bilgisi vardı. Savaş hazırlığı var. Ne zaman savaşın çıkacağını bilmiyorum demişti. Boyuta gittiğim zaman da ki gördüğüm Arohan da aynısıydı. Yani şekil olarak aynıydı. Bakalım. Tabi orada biraz daha böyle şeydi, böyle hani ne bileyim. Biraz daha değişik. Yani üstü başı falan bir değişikti. Şu taraflara bir baksana. Evet. Poyraz, şu arka tarafa baksana. La ilahe illallah.
Şu tarafa bakıyorum da Poyraz arkana yağmur yağıyor. Allah Poyraz'ım. La ilahe illallah. Ömer abi çok yağmur yağıyor. Öyle bir yağmur bastırdı ki. Neyse ki yetiştik. Evet. Of. Çok fena yağıyor. Ömer abi birden bastırdı ama ya. Poyraz. Çok yağmur yağdı. Bataryanı değiştirdik. Arkadaşlar acayip yağmur bastırdı. Kamera falan sırılsıklam oldu, kuruttuk. Şimdi şey yapacağız. Tekrardan davet açacağım. Ben tabii kamerayı kapattıktan sonra daveti kapattım. Şimdi tekrardan davet açacağım. Ve Arohan'ı çağıracağım. Halen yağıyor. Davete geçiyorum Poyraz'ım. Davet açık ve hemen hemen 7 dakika mı ne oldu? Arohan henüz yok. Poyraz bir baksana sağa sola. Bir yerde yok. Kamerayla hiçbir şey görmedin değil mi? Aa, hayır. Acaba şu taraflarda? Şuraya bakayım. Poyraz aslında var ya, savaştaysa gelmeyebilir. La ilahe illallah. Poyraz şöyle arkana bak. Tarıyorsun değil mi? Evet Ömer abi. Poyraz. Bak. Sola bak, sola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah Arohan. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Arohan. Allah'a şükür geldin. Seni görmeyeli çok oldu. Arohan. Savaşta mısın? Savaş ne durumda? Sana soracağım çok şey var. Savaş anlaşmaya varıldı. Şu an kimsede bir hareket yok. Eğer anlaşmayı bozmazlarsa savaş olmayacak. Ama anlaşmayı bozarlarsa tekrardan savaşılacak. Bundan hiçbir çekincemiz yok. Arohan, senin sarayına geldiğim zaman seninle görüştüm. Boyut davetlerinden haberin var mı? Petra'yı tanıyor musun? Boyutta ben seninle görüştüm. Boyuttaki sen miydin? Evet, boyuttaki bendim. Ama benimle sen bir defa tek görüştün. Ondan öncekiler ben değildim. Sen benim yerime başka biriyle de görüştün. Ben sanarak. Peki Petra'yı tanıyor musun? Evet. Petra Faunus'un oğlu. Petra da sana boyut davetlerini verdi. Boyut davetlerinin şifrelerini sana verdi ama o şifreler seni tamamen boyuta geçirmiyor. Yarım bir işlem var. Senin yaptığın boyut davetlerini tamamlamak lazım. Eğer tamamlayamazsan
boyut davetlerine her girdiğinde önünü göremezsin. Poyraz gitti. Poyraz şeyde acaba hemen çıkacak mı? O boyut davetlerinde Ömer abi bu Arohan fazla etki yapmadı. Hatta hiç yapmadı. Arohan nasıl bir etki yapıyor musun de? Yapmadı abi, normal. Yapmadı Çok da. az. Arohan zaten yapmıyor. Çok az bir şey etki. Geldi hissediliyor da. O hissetme bende de oluyor. Demek ki seninki de aynı. Şu an sen etkilenmemen çok iyi. O kadar iyi ki. Çünkü ileride davet yaptığın zaman çok çabuk davetlere geçebileceksin. Oh, Arohan'ın söylediği bir. Boyut davetlerinde benimle bir defa konuştun diyor. O hangi videoda konuştuk biz onunla? Ben de boyut davetinde Arohan'ın yanına gittim. Sarayda beni bir bilgenin yanına göndermişti. Büyük ihtimal odur. Ondan önce de Arohan'ı gördüm. Demek ki o Arohan değildi. Evet, Eşref abi de bana demişti o Arohan değildi. Eşref abi şu an yok. Eşref abinin işleri olduğu için bir işi çıktı, Eşref abi gelemedi. Şöyle illaki işleri çıkar. Ben sonuçta Eşref abi esir alıyorum, yani davetlere götürüyorum ama Allah razı olsun geliyor. Sonuçta onun da işleri olduğu zaman böyle benle Poyraz davetlere bu şekilde tek çok gideceğiz. Öyle görünüyor. Çünkü mesela Eşref abinin gelemediği yerlere Allah'ın izniyle Poyraz gelebilecek. Değil mi Poyraz? Poyraz'ın çünkü böyle bir seyahat engeli yok. Poyraz istediğimiz yere, mesela Bursa'ya, hamama gelebilir. Gittiğimiz o hamam, cinli hamam vardı ya, oraya gelebilir. Ondan sonra her yere gelebiliriz. Poyraz her yere gelebilir çünkü Poyraz şu an eğitimde. O yüzden Poyraz bugünlerini çok güzel değerlendir. Bugünlerini çok güzel değerlendir. Evet, Arohan iyi ki davet ettim. Çok güzel şeyler söyleyecek. Bir de ne dedi? Şöyle bir şey var Poyraz. Bak mesela bende bazen oluyor. Şimdi davet ettiğim zaman davet geldi ya. Arohan geldi. Arohan geldi, ben onunla konuşuyorum ya. Şimdi daveti ettiğim için bazı şeyleri unutabiliyorum. Eğer unutursam bana hatırlat, tamam mı? Mesela şöyle bir şey var. Bana dedi ki bak sen dedi Petra sana boyut davetlerinin şifrelerini verdi ama sen tamamen geçmiyorsun. Ben zaten bundan şüpheleniyordum. Tamamen geçsek ne olacak? Tamamen geçmiyoruz. Yarım kalan bir şey var. Yarım kalan bir şey Poyraz. Yarım kalan. O zaman ne olabilir? Sadece boyutu vardı o zaman Ömer abi. Petra. Tamamını vermedi. Evet. Petra Veremedi, bilmiyorum. boyutu verdi. Eksik ne var acaba? Eksik. Eksik olan eksik. Arohan'dan öğreneceğiz bunu. Eksik olan ne var? Boyuta ne şekilde girebileceğiz? Acaba şöyle bir şey mi? Boyuta girdiğimiz zaman mesela şöyle bir şey var. Bakın buranın bir boyutu var. Perde var daha doğrusu. O boyuta geçtiğin zaman buradaki her şeyi göreceksin ve buradaki her şeyi göreceksin. Yani şöyle şu dalı da göreceksin. Bu dalın burasında burada oturanları da göreceksin. Yani bu teknolojinin daha da ötesinde bir şey olacak. Ömer abi o zaman biz boyut davetinin tamamını aldığımız zaman eğer alırsak çok farklı şeyler olabilir, bilmiyorum. Çok farklı şeyler olacak, evet. Boyut davetinin tamamını alırsak çok farklı, çok güzel şeyler olacak. Bundan eminim. Şey de olabilir Ömer abi o zaman. Hani boyutta buradaki yerleri göremiyoruz ama boyuttayken belki de görebileceğiz yani. Evet. O gibi bir şey. Belki de şöyle bir şey de olacak. Belki kamera da görecek. Çünkü sonuçta ses geliyor. Sesi alabildiğimize göre sesi almak zaten kameranın sesi, cihazın sesi duyması kameranın da görmesi demek. Ama Ömer abi tam gitmiyor yani. Ama şöyle bir şey var. Şimdi cihaz ayrı, kamera ayrı. Biz niye sesi alabiliyoruz? Sesi alabiliyorsak görüntüyü de alabiliriz deme şey var ya. Şimdi cihaz farklı bir cihaz. Kamera farklı. Kamera önünde lensiyle çekiyorum ben. Ama cihaz frekansları, etraftaki titreşimleri, frekansları sese çeviriyor. En düşüğünü de en altısında. Arohan. Dostum Arohan.
nasıl bir boyutta olduğunu şu an biliyorum. O yüzden senin buraya gelmen, ben nasıl öbür tarafa, öbür boyuta gittiğim zaman zorlanıyorsam Arohan, kesin ki sen de zorlanıyorsundur. O yüzden neden geç kaldığını ve kaybolduğun zaman, tekrar geldiğin zaman neler hissettiğini şu an çok iyi anlıyorum. Eğer ki Poyraz'ım, etrafa bir arkadaşlar, eğer ki bakın farklı bir şey görürseniz, şu an biz hiçbir şey görmüyoruz. Poyraz sadece tuttuğu yeri görüyor. Poyraz beni çektiği zaman ben hiçbir yeri görmüyorum. Işık tutuyor ya, ışık vurduğu zaman emin olun şu an Poyraz'ın yüzünü hiç görmüyorum. Ömer abi, sen davet yapan kişi olarak sen hani kamera olmadan da görebiliyorsun değil mi? Tabii ben kamera olmadan görüyorum ama Şeklinde mi görüyorsun Ömer abi peki? çok şöyle şey şeklinde, aynı görüntü şeklinde ama kamerada şöyle, kamerada biraz daha fiziki gözüküyor. Ama ben gördüğüm zaman hafif böyle duman gibi gözüküyor. Şey gibi, yansıma var ya, yansıma. Mesela bir projeksiyonu yansıtırsın ya. Ben baktığım zaman öyle ama kamerada resmen net görünüyor. Güzel görünüyor yani. O da neden biliyor musun? Şimdi kamera çektiği zaman ışığı tutuyorsun ama ben böyle baktığım zaman, mesela sen beni çekiyorsun. Ben böyle baktığım zaman senin arkan karanlık. Karanlığı ben görmüyorum. Bakalım. Şöyle Arohan'a bakayım. Şöyle bak. Şu tarafa bir baksana. Sağ tarafa. Bakıyorum abi. Eğer dediğim gibiyse var ya Poyraz, senle çok güzel bir şey bugün çözeceğiz. Değil mi? İnşallah Ömer abi. La ilahe illallah. Poyraz. Poyraz şöyle dön. Sağa dön. Sağa. Sağa dön. Sağ. Şu tarafa. Heh. Poyraz bak, soluna bak. Geri gel. Tut. Sola bak, sola. İşte. Görünüyor Ömer abi karşıda. Arohan. La ilahe illallah. Arohan, bana söylediğin boyuta benim girememem. Sebep ne? Yani ben tamamen geçemiyorum. Tamamen geçmek için ne yapmak gerekiyor? Boyuta tamamen geçmek için benden sonra, benim davetimden sonra biri gelecek. O sana bir şey getirecek. Onu al ve talimatlara uy. Arohan, Poyraz az geri gel. Arohan, talimatlara tamam uyarım. Ama şu an sen bilmece gibi konuştun. Ne talimatı? Ne getirecek bana? Sana bir iki tane yapman gereken şeyi söyleyecek. Ama çok dikkatli ol. O göndereceğim kötü biridir. Arohan, kötü birini neden gönderiyorsun bana? Onun gelmesi şart. İşbirliği yapacaksın. Başka bir şey değil. Arohan, sen Arohanlısın. Bunu sorman çok normal. Arohan, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Arohan, o kadar sahte kişilerle karşılaştım ki, bak az önce kendin de bana dedin. Boyutta seni görmüşüm ama sen bana diyorsun ki bir defa benimle görüştün. Seninle birkaç defa görüştüm ama sen bana diyorsun ki bir defa görüştüm.
Şimdiki davete gelenin sen olup olmadığını çözmem gerekiyordu. Bunu yapman çok normal. Boyuta eğer tamamen geçebilirsen benimle dolaşabilirsin. Benimle her yere gelebilirsin. Boyutlara ben de seninle gelirim. Benim rehberliğimle boyutu gezebilirsin. Ve boyutta gezerken güvende olursun. Boyutta gezerken davet yaptığın yerde başına hiçbir şey gelmez. Ne gibi Arohan? Boyutta gezdiğin zaman normal davet yaptığın yerde bir çukur varsa eğer boyutta onu görmüyorsun. Ve o çukurun içine düşebilirsin. Ama boyuta tamamen geçersen o önündeki çukur boyutta da çukur gibi gözükür. Önünde bir ağaç varsa boyutta da sana ağaç olarak gözükür. Yani demem o ki başına bir iş gelmeden boyutta gezebilirsin. Oo, çok iyi olur. Arohan, peki bu nasıl olacak? Bana söyler misin? Sana şimdi söylediğim daveti yap. Sana birkaç isim vereceğim. Bu isimleri say. Benim davetimi kapattıktan sonra bu isimleri say. O beklediğin kişi gelecek ve sana boyutta tamamen dolaşman için gereken ne varsa hepsini verecek. Sakın unutma. O gelecek olan tehlikeli biridir. Ve dikkatli ol. Arohan çok iyi. Bunu ne zaman yapacağım? Yani o daveti ne zaman yapacağım? Oh be Poyraz. Tam ne zaman yapacağım dedim. Gitti gördün mü? Tamam abi. Yani. Nereye gitti acaba ya? Gelen nasıl bir şey olur Ömer abi? Gelen çok tehlikeli diyor da gelen dikkatli olmamız lazım. Gelen boyutta tamamen geçmemiz için acaba bize ne verecek? Ömer abi bazı tehlikeli gelenler de her tehlikeli gelenle saldıracak diye bir şey yok ki. Bilmiyorum. Aynen. Belli olmaz yani. Yani saldırmaz. Niye saldırsın ki? Evet. Saldırmaz. Ama saldırabilir de bilmiyorum. Ha tehlikeli. Tehlike anlamı ne acaba? Neden tehlikeli? Ya saldırıyordur ya da ne yapabilir? Vefkimiz var. Sende de vefk var. Ya da Ömer abi şey yapabilir. Ne yapabilir? Aklımızı hani şey yapabilir, bozabilir. Hipnoz mu? Hipnoz edebilir. Evet. Hipnoz edebilir. Başka ne yapabilir? Ona göre tedbir alalım ki acaba biraz tütsü mü yaksaydık? Her yeri ıslak nasıl yakacağız? Yanımızda tam tütsü için malzeme var da onu tutuşturmak için. Şurada biraz bir şeyler var. Bakayım hele. Oo, sırılsıklam bunlar. Aa tamam. Tamam. Ben bundan tütsü yakarım. Bakayım boyutta. Evet. Oo tamam. Tamam yanımda var. Yanımda var. O zaman tütsüyü yakalım. Tütsü. Açık bir yerde yakalım. Bunu açık bir yerde yakalım da. Mesela şurası bak Ömer abi. Ama şöyle. Tamam orada yakalım. Ama böyle bir şey yapacağız. Şimdi bu burada dursun. Bunun alt kısmı kurudur. O zaman şöyle yapacağız. Arohan gittikten sonra ya da Arohan'ın davetini kapattıktan sonra Arohan bize isimleri verecek. O isimleri verdikten sonra çok heyecanlandım. Neden biliyor musunuz? Boyuta tamamen geçeceğimiz için yeni bir görev tamamlanacak. Bu çok güzel bir şey değil mi Poyraz? Çok güzel bir şey abi. Şu ayı çeksen ne kadar güzel ya baksana. Çekiyor mu? Şu güzelliğe bakar mısın? Ne kadar güzel. Poyraz yani o kadar heyecanım şöyle. Yeni bir şey keşfedeceğiz.
boyut zaten kendi başına bir devrimdi. Dünyada ilk defa sadece bizim kanalda boyut davetleri yapıldı. Ve başka bir yerde de, çünkü boyut davetlerinin yapılması imkansız, bilmiyorum. Benim yaptığımı, benim bulduklarımı, benim çağırdıklarımı, bulduğum şifreleri yani nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha, bu hiç imkansız diye başka biri illaki vardır. Bilmiyorum. Şöyle sevindiğim nokta şu. Boyut davetine çok tamamen geçeceğiz. Ve şöyle bir şey olacak. Boyutta bir ağaç görürsem orada boyutta da ağaç olarak göreceğim. Hayal meyal yani. Ha. Yok hayal meyal değil. Orada da ağaç ama buradaki gibi değil. Yani öyle tahmin ediyorum, benim tahminim o. Mesela şöyle. Zaten orada şöyle, orada gözüküyor. Orada bir sopa görsem ben mesela şeye girdiğim zaman, Ebaruşta'nın zindandan girdiğim zaman ne gördüm? Poyraz orada şey gördüm. Post vardı, post. Ebaruşta'nın olduğu yere sermişlerdi. Böyle post tüylü tüylü. Elimi sürüyordum oraya. Elime bir şeyler, böyle tüyleri, postları geliyordu. Videoyu izlediğimde ne gördüm? İzlediğimde orada otlar varmış. Ben böyle elimi otlara sürüyormuşum. Demek ki o otlar orada post gibi görünüyor. Geçen de bir Eşref abiyle bir tane yaratık gördüğünüzü söylediniz. Yaratığı gösterdiğiniz yerde de bir çim vardı yani. Çim ama otlar vardı. Çim vardı değil mi? Evet. Onun gibi. Hani demek ki tamamen geçemiyoruz boyuta. Bu sefer ne olacak? Tamamen geçtiğimiz için net olacak. Mesela bu ağaç farklı bir şey olarak Farklı bir şey gözükecek. Mesela şöyle. Eğer ki biz boyutta kemik falan görürsek belki orada yemek olarak gözükecek. Ben o yüzden Eşref abiye diyorum, hiçbir şeye elini sürme. Hiçbir şey yemeyeceğiz. Hiçbir şey içmeyeceğiz. O gün mesela tütsüyü göremedik. Orada hiçbir şey yoktu. Elimizi ateşin içine soktuk. Ben közün üstüne elimi bırakıyorum. Poyraz burası mı diyorum. Poyraz'ı da daha önce uyardığım için fazla tepki gösteremedi. Poyraz biraz da çekiniyor. Hani o yüzden şey yapmıyor ama böyle hayati şeylerde Poyraz biraz müdahale edebiliriz. Şuralara bir bak. Etrafa bir bak. Arohan gelirse, ben görmüyorum. Ekranda da belki konuşur ama bak bir o taraflara. Gelsin bize şeyi versin de, şifreyi versin. Şifre dediği de şifre değil ya, isim verecek. Davet isimleri. Ne? Orada mı? Bir şey gördüm, sen geriye doğru gitti böyle. Uzaktan çıkmış da olabilir. Ama Arohan çok uzakta çıkmıyor. Ama bakar mısın etrafa, ayın ışığı her tarafa vuruyor. Arohan gittikten sonra tütsümüzü yakıp şeyi çağıralım. Tütsü yakarsak gelmeyebilir. Kötü biri olduğu için tehlike. Ama şey var. Tütsü yakarsak şöyle bir şey de olur. Poyraz. Arohan dedi ya tehlikeli. Tehlikeli olduğuna göre Müslüman değil. Tütsü yakarsak gelmeyebilir. O zaman tütsüyü yakmayacağız değil mi? Öyle. Ben şimdi sana şey yapıyorum, kendi kendime konuşmamak için sana soruyorum. Genelde ben bu soruları kendime sorarım. Her zaman için bir şey yaptığım zaman kendime soru sorarım. Yanlış bir şeyi bazen şöyle, yanlış olduğunu biliyorum. Onu kendime soruyorum, ondan sonra yapmıyorum. Mesela çoğu insanlar var, size de tavsiye ederim, herkese tavsiye ederim. Yanlış bir şeyi yapacaksınız. Şunu kıracaksın değil mi? Bunu kırılacağın, yani bunu kırdığın zaman yanlış bu. Ama sen içgüdüsel bunu kırıyorsun. Ben bunu kırmadan önce kendime soruyorum. Bunu kırsam yanlış mı? Hani diyorum, ya bunu kırsam iyi olmaz değil mi diyorum kendi kendime. Kendime bu soruyu sorduğum zaman ben bunu kırmıyorum. Bırakıyorum bu şekilde. Yani yanlıştan sizi döndürür. Sizi yapacağınız yanlıştan, mesela öfkeli olduğunuz zaman da öyle bir şey denerseniz, bu stratejiyle devam ederseniz, böyle bu şekilde yürürseniz çok faydasını görürsünüz gerçekten. Bu yanlıştır diye kendinle konuşacaksın. Arohan. Burası şöyle basana. Bazı davetlerde Arohan geride çıkıyor. Bak şuraya bir bak. Şu tarafa bak. Bak şuraya. Şuraya. Görüyor musun? Bak orada bir şey var. Gördün mü? Sanki bir şey var Ömer abi. Evet. Şöyle.
Yok, bir şey değilmiş o. La ilahe illallah. Poyraz, ayı çeksene, aya bak. Havaya bak. Bulutlar dağılıyor herhalde. Yağmur yağmayacak gibi. Yağmur yağmayacak gibi değil mi? Poyraz. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Arohan. Poyraz, sola dön. Şu arka tarafı çek. Arohan, eğer buralardaysan bizimle bir temas kur. Sesini duyalım. Poyraz, çöksene. Çök bak, karşıya bak. Poyraz, aslında kamerayı sen bana ver. Ver bana. Hı. Dur. Arohan sesini normalde de duyuyorum ama ekrandan okuduğum zaman daha sağlıklı oluyor. İşte gelmiş bak. Bak gelmiş. Arohan. Arohan, o bahsettiğin isimler. O isimleri bana verir misin? Ne zaman vereceksin? Bir de ben tütsü yakarsam, eğer tütsü yakarsam çağıracağım kişi gelmeyebilir mi? Evet. Gelmeyebilir. Tütsü yakmak sana kalmış. Yakabilirsin de. Ama yakmadan isimleri çağırırsan daha çabuk gelecek diye ümit ederim. Peki o çağıracağım bana ne verecek tam olarak biliyor musun? O talimatı aldı. Sana vereceğini biliyor ama vermek istemeyecek. Ona göre onu bir şekilde ikna et. İkna olursa seninle güzel irtibat kuracaktır. Bunu kesinlikle unutma. Geldiği zaman aklını karıştırmasına izin verme. Seninle oyun oynamak isteyebilir. Seni kandırmaya çalışabilir. Sadece ona dikkat et. İsimlerini veriyorum. Şimdi benim davetimi kapatınca bu isimleri tekrar et. Bu isimleri tekrar ettikten sonra o şahıs gelecek. Geldikten hemen sonra onunla irtibata geç. Sana vereceği ne varsa al. Bu isim de olabilir. Şifre de olabilir. Bu sana vereceği başka bir şey de olabilir. Allah'a emanet ol. Arohan, sen de Allah'a emanet ol. Boyutta senin yanına geleceğim. Hemen gitme. Boyutta senin yanına gelmem için ne yapmam gerekiyor? Bunu seninle görüşmem gerekiyor. Böyle şeyleri seninle konuşmam lazım. Boyuta geldiğim zaman seninle birebir nerede görüşeceğim? Ben her boyuta geldiğimde seni arıyorum. Bana öyle bir şey söyle ki senin sarayına geldiğim zaman ya da boyuta geçtiğim zaman seni aramayayım. Seni hemen bulmam lazım. Bu çok kolay. Boyut davetine başlamadan önce
benim davetimden ilk 2 satırı oku. Benim olduğum yerde çıkarsın. Bunu da unutma. Bu aslında senin bildiğin bir şeydi ama ben böyle yapmanı bekledim. Bekledim ama sen herhalde unuttun. Tamam. Boyuta geçmeden önce senin davetlerin ilk 2 satırını okuyacağım. Ondan sonra boyuta geçeceğim. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi Allah'a emanet ol. Boyutta görüşürüz. Görüşürüz Arohan. Kendine iyi bak. Sen de Allah'a emanet ol. Ay. Ay. Poyraz görüyor musun ne diyor? Evet Ömer abi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İsimleri verdiği yerin sesini daha doğrusu şöyle isimlerde verdiği yeri okumadım. O yüzden orayı da sansürleyeceğim. Sonuçta bunlar çünkü davet. Bunlar tehlikeli olabilir. Tehlikeli olduğu için orayı sansür uygulayacağım oraya. Sansür uygulayacağım. Şimdi Arohan davetini kapatıyorum ve o bize şifreyi verecek olan varlığın davetini yapacağım. Arohan'ın davetini kapatıyorum. Evet, Arohan'ın davetini kapattım. Şimdi Arohan bana verdiği isimleri söyleyeceğim ve gelecek olan ne gelecek hiç bilmiyorum. Benim şöyle geldiği zaman ondan kesinlikle bu boyuta tamamen geçmem için bana ne verecekse bilmiyorum. Onları kesinlikle almam lazım. Eğer gelir gelmez saldırırsa veya gelir gelmez ne bileyim kötü bir ters düşersek onunla bunu alamayacağım. Benim o zaman çok dikkatli olmam lazım. Bunu hiç yormadan, bunu hiç kızdırmadan ya da bunun seninle oynayacaktır diyor. Bak senin kafanı bulandıracaktır diyor. Kafamı bulandırmaz. Boyutta değilim çünkü aklım başında. Poyraz, eğer öyle bir şey olursa senin de aklın başında değil mi? Evet. Çünkü seni de etkileyebilir. Neyse isimleri söylüyorum bakayım. Oh, la ilahe illallah. Şu an isimleri söyledim. Şu an saate bakacağım. Kaç dakikada çıkacak? Onun da tespitini yapmam lazım. Poyraz, şimdi davet yaptığım zaman kaç dakika sürüyor, ne zaman çıkıyor, ne zaman gidiyor, çıkma araları, kaybolma araları bunları hepsini not etmen lazım. Bunlar sana
Sana bilgi olsun. Bunları iyi kötü zaten videolardan görüyorsun. Ama ezber olmayacak. Her şeyi uygulayarak, tek tek işleyerek geçeceksin. La ilahe illallah. Acaba ne gelecek bilmiyorum ki. Ne gelecek? Tütsü yaksa mıydık ya? Tütsüyü. Şansımızı deneyebiliriz de. Az bir şey yakalım mı ya? Çok az. Çok az olsun, belki sersemleştirsin onu. Şu cebimden. İki tohum. İki tohum yeter herhalde. Bakalım tutuşacak mı? Ömer abi şuraya. Yok yok, duman etsin yeter diyor. Hı hı. Tutsun yeter. Baksana ha. Evet. Etrafa bakalım Poyraz. Oh, bu tütsü ona yeter. Onu sersemleştirir. Ömer abi ayıp bastı. Evet. Ama davet açık. Ay. Şimdi yağmur acayip bastırdı. Allah'tan arabaya koşana kadar biz arabaya koşana kadar şey oldu. Bayağı bir ıslandık. Poyraz da ıslandı, kamera da ıslandı. Bizim aslında korkumuz kameranın bozulması. Kamera çünkü ışığı gördüğü zaman, yani suyu gördüğü zaman etkileniyor. Ama iyi yetiştik Poyraz. Çok. Yani birden bastı Ömer abi ya. Evet, birden bastırdı. Çıktı birden kapattı havayı. Çok zor bir davet oluyor. Gerçekten çok zor bir davet oluyor. Arohan'ın söylediği isimlerini saydım. O sırada da tütsüyü hafiften bir yaktım. Yağmur bastırdı. Arkadaşlar, eğer ki bu olursa, bu yaptığımız şu şifreler ya da o gelecek olanın bana vereceği ne varsa onu bilmiyorum. Eğer verirse, verebilirse çok iyi olacak. Boyuta sağlam bir şekilde geçebileceğiz. Boyuta geçtiğimiz zaman ne olacak? Yani bir tehlike olmayacak. Daha düzgün, tam geçemiyormuşuz. Arohan'ın söylemesine göre boyuta tamamen geçemiyorsun diyor bana. Boyuta tamamen ben de onu zaten şöyle rüyada gibiyiz ya. Orada bir tuhafız. Demek ki gözlerimizi de o yüzden kırpamıyorduk. Gözlerimizi o yüzden kırpamıyorduk Eşref abiyle beraber. Çok çok fena olacak. Çok değişik bir şey olacak aslında. Eğer olursa, şimdi yağmurun dinmesini bekliyoruz. Yağmur dindikten sonra davete devam edeceğiz. Saat bayağı geç oldu. Poyraz, yağmur diner dinmez hemen isimleri söyleyeceğiz. Ve gelen bize bakalım ne verecek? Şifre mi verecek? Ne verecek bilmiyorum. Geldikten sonra öğreneceğiz. Geldikten sonra boyut kapısını artık aralamış olacağız. O şekilde düşünüyorum. Poyraz. Ömer abi yağmur çekimizi fırsat vermiyor. Evet, her yer su. Gölet oluşmuş. Hemen davet açık. Şu tarafa gel. Tütsüyü bıraktığımız yerde öbür tarafta değil mi? İleride kaldı. İleride. Tamam, sıkıntı değil. Tamam, şurada. Tütsü şu tarafta. Bakalım. Şu tarafa baksana. Sağ tarafa bak. Ne gelecek merak ediyorum ki. Sen Poyraz, şu kamerayı bana versene. Ver şu kamerayı. Ha. Evet, yağmur bastırıyor gene.
Allahu Ekber. Nerede acaba? Poyraz. Şimdi bu işte bir terslik var. Gerçekten bu işte bir terslik var. Şöyle bir etrafa baksana. Acayip bir yağmur var. Bak. Kameranın ıslanmasından korkuyorum. Gerçekten. Eğer bozulursa çekimler de yarım kalacak. Çok fena yağmur var ve davet. Yağmur bize davet yapmayı izin vermeyecek gibi. Şöyle bir gel. Senin ışık tuttuğun yerin arka tarafını hiçbir yeri görmüyorum. O tarafları da görmüyorum. Allahu Ekber. Biraz şöyle bir bakalım hele. Ver bana kamerayı. Kamerayı bana ver. Biraz arkamda dur sen. Şöyle gelecek olan tehlikeli ya. Anlıyorsun değil mi? Evet abi. Yani ne olur ne olmaz ya, ben de şey yapmıyorum. Yağmura bakar mısın, yağmura? Ekrana yağmur gelmesin de. Poyraz. Gel, geri gel. Bak. Evet, seni bekliyordum. Bana Aroha'nın söylediklerini verecek misin? Sen Aroha'nın söylediklerini ne yapacaksın? Sana daha önce söyledim. Aroha'nın söylediklerini kullanacağım. Bana lazım. Sen çok iyi birine benziyorsun. Eğer iyi biri olmasaydın benimle hiçbir şekilde irtibat kurmazdın. Yanılıyorsun. Ben hiç de iyi biri değilim. Bunu da nereden çıkardın? Aroha'nın senin yanında hiçbir kıymeti yok mu? Arohan bir kraldır. İsterse herkese ceza verebilir. Ama bana veremez. İstediğin neyse sen bana söyle. Onu ben düşüneceğim. Onu sen düşüneceksin. Benim istediğim, sende bir şey varmış. Bu bir şey dediğim boyut davetleriyle ilgili. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu bir şifre midir? Yoksa başka bir şey midir bilmiyorum. Onu bana verir misin? Tabii ki veririm. Onun için benim yapmak istediklerim var. Yapmak istediklerimi yaparsam tabii ki sana seve seve veririm. Yapmak istediklerin nedir? Sen de benim için bir kişiyi azat edeceksin. Yani tutsak olan bir tane dostumu bırakacaksın. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Poyraz. Tutsak olan bir dostumu bırakacaksın diyor bak. Tutsak olan bir dostumu bırakacaksın. Ömer abi. Tutsak olan dostunu. Öyle bir şey yapamayız. Yaparız. Evet, öyle bir şey yaparız. Tutsak olan dostunu bırakırız. O bize şifreyi versin. Artık şifre mi verecek, isim mi verecek, ne verecek bilmiyorum. Bunu bize versin ki boyutlara da rahat rahat girelim. Onun tutsak olan dostunu kurtaralım. Bakın. Poyraz sen de ıslandın ha. Su gibi oldun. Tutsak olan dostu. Tamam. Tutsak olan dostunu serbest bırakacağım. Bakalım ne verecek.
boyutlara tamamen. Ya benim anlamadığım şu. Koskoca Arohan boyuta tamamen geçmem için olacakları, yani bu geçmem için ne gerekiyorsa onu veremiyor. Böyle biri, yani böyle değerli biri, anlıyorsun değil mi? Böyle değerli biri niye bize veriyor onu anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bunu Arohan'la da net konuşamadık. Acaba niye? Böyle şöyle baksana etrafına. Çünkü bu var ya, çabuk çıkabilir. Şöyle şuraya bak. Bak şuraya bak. Şuraya bak. Bak sanki orada değil mi? Sanki orada. Tamam. Aynen. Poyraz. Bak 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 arkamda. Arkamda. Dön. Geç. Bana ismini söyler misin? Benim ismim Aşuran. Aşuran karanlıkların lideri demektir. Karanlıkların lideri seninle işbirliği yapmak istiyor ve seni takdir ediyor. Aşuran. Arkadaşını, dostunu serbest bırakacağım. Ne istiyorsan yaparım. Bana boyuta gireceğim. Ne gerekiyorsa bana ver. Eğer onları bana verirsen ben de arkadaşını serbest bırakırım ve seninle de dost olabiliriz. Aşuran, sen gerçekten değerli birine benziyorsun. Eğer değerli olmasaydın sendekine Arohan bana verirdi. Sen niye veresin ki? Bu böyle doğru değil mi? Evet. Sen her şeyin bilincindesin. Her şeyi çok iyi anlıyorsun. Sana vereceklerimi bir yere not et. Bunları boyut davetine geçmeden önce kesinlikle oku. Eğer okursan boyutlara tamamen geçersin. Tamamen geçersen orada istediğin gibi hükmedebilirsin. Benden bu kadar. Poyraz. Poyraz gel. Eğer dedikleri doğruysa, not et dedi ya, not etmedim çünkü video çekiyordu. Ben oraları sansürleyeceğim. Sansürledikten sonra, geç sansürlemesem de olur da. Çünkü boyut davetini söylemeden önce koyacağım. Tamam. Söylediklerini söylersem boyutlara hükmedebilirsin diyor. Boyutlara hükmetmek de çok güzel bir şey olacak. Çok değişik bir şey olacak. Eğer başarmışsak var ya Poyraz, bunu yapmak için ne yapacağız biliyor musun? Bu videodan sonra boyuta geçmemiz lazım. Ve benim böyle bir fikrim var. Bu videodan sonra boyuta nasıl geçeceğiz biliyor musun? Seninle beraber geçeceğiz. Olur mu? Olur ama. Seninle beraber boyuta geçeceğiz. Ya Eşref abiyle geçeriz ya da üçümüz birden geçeriz. Ömer abi benim bu tecrübeyi edinmem lazım bir de yani. Senin bu tecrübeyi edinmen lazım ki boyutlara da senin de girmen lazım. Eğer boyutlara da sen de girersen çok güzel olacak. Yani şöyle bir şey var. Tamam, boyuta girdiğin zaman şöyle bir şey var. Bu şifreyi söylersek kamerayı da belki görebilirsin. Belki de bu şifrelerle beraber boyutu da çekebileceğiz. Bu boyutu da eğer çekemezsek boyuttan sonra ne yapacağız? Devamlı geliştirme yapacağız. Bu boyutu da çekmemiz lazım. Kamerayla görüntü almamız lazım. Eğer görüntü alırsak bu bizim için ne olacak biliyor musun? Bu bizim için
Dünyada ilk olacak bir devrim olacak. Ya çok acayip bir şey olacak. Düşünün, öbür boyutu kamerayla da çekiyorsun. Sesler geliyor ama görüntü yok. Görüntü olması için bunu çekmemiz lazım. Gel Poyraz, Poyraz gel. Bunu bizim çekmemiz için gerekli olan her şeyi aldık. Değil mi? Gerekli olan yağmur yağıyor. Acayip yağmur. Kamera sırılsıklam oldu değil mi? Ömer abi elimle kapatmaya çalışıyorum ama Elinle ne kadar kapatacak? Kamera sırılsıklam oldu. Sıkıntı değil. Kamera inşallah bozulmaz. Bozulursa yeni kamera, yeni lens, bunlarla ben kameraya şemsiye gibi bir şey yapmak lazım artık. yapmak lazım. Ben çok baktım da bulamadım. Yani aslında yağmur yoktu geldiğim zaman. Sen de gördün. Yollar kupkuruydu. Yollar sonradan kapattı bulutlar. Evet. Arkadaşlar bizim buradan bakın, benim geldiğim yerden, yani Giresun'dan buraya gelmem tam 45 dakika sürüyor. 45 dakika yol, inanın kupkuruydu. Görmedin mi Poyraz? Yol nasıl kuruydu? Buraya geldik. Burada da bir şey yoktu. Videoya başladık. Allah'ın rahmeti üzerimize yağıyor. Yani ne kadar şükretsek az aslında. Çok güzel bir şey de. Allah'ın nuru yağıyor. Yapacak bir şey yok. Kamerada ıslanıyor. Ama bizim bu videoları çekmemiz lazım. Bir şekilde sırılsıklam olduk. Şimdi gittiğimiz zaman seni hasta etmeden çok iyi kurutmamız lazım. Ah Poyraz. Arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Bugünkü videomuz buraya kadar. Yağmur altında çok zor bir çekim oldu. Poyraz'a da bana da. Eşref abi bugün ıslanmadı. Çünkü Eşref abi gelmedi. O biraz şanslı. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir dahaki videoda, davet videosunda veya boyut videosunda, büyük ihtimal boyut videosu olacak. Ve bu aldığım şifreleri deneyeceğim. Ondan sonra boyuta geçeceğiz ve bakacağız neler olacak. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.